Sandman 2. sezon, 2. cilt potansiyel, değişiklikler ve nostaljiyle dolu ve dizinin sonu yaklaşırken beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun farkında. Dizinin 1. sezonu ve 2. sezonun ilk yarısı, Tom Sturridge'in sonsuz rüyasını insani bir şeye dönüştürmeye daha da yaklaştıran, daha fazla bölümlü maceralarla ilerlerken, 2. cilt daha özlü ve odaklanmış bir hikaye anlatıyor. Dizi, bitmesinin üzücü olduğu gerçeğini gizlemeye çalışmıyor ve bizim de üzülmemizi istiyor, ancak aynı zamanda nasıl biterse bitsin bir hikayenin anlatılmaya değer olduğunu da kabul ediyor. Sandman 2. sezon, 1. cilt, hayranlarını belirsiz bir notta bıraktı. Dream geçmişiyle hesaplaşıyor ve geleceğinde olduğunu bildiği karanlığı ertelemeye kararlı. Sandman kararlı bir şekilde hareket ediyor ve kaçınılmaz sonuna doğru hızla ilerliyor. Kaderin amansız arayışından ziyade, ister beğenelim, ister beğenmeyelim, olayların evrilme potansiyelinin heyecan vericiliğiyle ilgili. Sezonun sonunun ağırlığı ağır olsa da, fantastik türünü en öne çıkan bir katkı olarak hatırlanacak olan bu eserin öz düşünümsel son bölümlerinde hala macera var. The Sandman veda etmeye hazır. Ama dizi bunu hatırlamanızı istiyor. Her güzel şeyin bir sonu gelir ve Rüyalar Kralı henüz veda etmeye hazır olmasa bile, Netflix'in fantastik dizisi tüm bu vedaların ortasında bizi biraz umutla uğurlamaya çalışıyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Kum Adam yavaş bir başlangıç yapıyor, 2. sezonun 2. bölümünün özüne ulaşmak için gereksiz olay örgüsünü toparlıyor ve tüm iplerin nasıl düzgün bir şekilde bir araya geleceğini açıklamayı bekliyor. Ancak dizi, hikayenin iddialı bir sonuca varmasının duygusal ağırlığıyla başa çıkarak zaman ayırdığı anları haklı çıkarıyor. Yaz, 2. ciltte merkezi bir noktadır. Morpheus, öfkelilerin potansiyel cezasından korkmakla kalmaz, aynı zamanda gizlice de olsa bunu arzular ve oğlunun ölümü ve acısındaki rolü nedeniyle cezalandırılmayı ister. 1. ciltte önceden haber verilen ebeveyn-çocuk dinamikleri, 2. ciltte kendini gösterir. Dream'in sadece bir baba değil, aynı zamanda bir oğul olduğu ve daha iyi olmak isteyen insanlara karşı nazik olmak için her zaman bir sebep olduğu hatırlatılır. Bu istek, Kum Adam'ın derin bir hayranlık duyduğu insan olma eylemiyle iç içedir. Her zamanki gibi The Sandman, kahramanlar ve kötüler arasında, iyiler ve kötüler arasında kesin bir çizgi çekmiyor. The Sandman 2. sezon 1. cilt, Dream için bir özür turu niteliğinde ise, 2. cilt 1. sezondan tanıdık yüzlerin hikayenin sonunu müjdelemek üzere bir araya geldiği bir nostalji turu. Her zamanki gibi, The Sandman'de kahramanlar ve kötüler, iyiler ve kötüler arasında kesin bir çizgi çekmiyor. Endless'ın kendisi gibi, hikayedeki her şey öyle. Ama bu olayların gelişmeyeceği anlamına gelmiyor. The Sandman'e göre hikaye anlatmanın ve hayal kurmaya cesaret etmenin güzelliği, perde kapandıktan sonra bile olasılıkların asla ortadan kalkmamasıdır. Boyd Holbrook'un 2. ciltte The Corinthian olarak geri döndüğünü görmek beni heyecanlandırdı. 1. sezonda korkunç bir düşman olsa da gerçek bir kötü adam olmaktan ziyade ters giden bir dersti. Holbrook bu sefer de aynı derecede çekici. Ancak The Sandman'in de belirttiği gibi, onu getiren rüya farklı olduğu için kabusları da farklı olmalı. Jenna Coleman'la uyumu ve The Corinthian'la Johanna Constant'ın arasındaki beklenmedik işbirliği, sezonun bu yarısının şaşırtıcı bir şekilde öne çıkan anları. Holbrook ve Coleman, The Sandman'e yeteneklerini katan birçok oyuncudan sadece birkaçı. Bu performanslar, her zaman güzelce oluşturulmuş görsel dünyayla birlikte, dize harcanan zamanın ve sevginin bir kanıtı. The Sandman, anlatımıyla hikayelerin, rüyaların ve biz öldükten sonraki mirasımızın amacını sorguluyor. İzleyiciler katılır veya katılmazsa, dizi, yarattığımız ve tükettiğimiz anlatıların tanımlayan şeyin sonları olduğunu savunuyor. The Sandman, anlattığımız hikayeler konusunda duygusal olmaktan korkmuyor. Dream'i, onun diyarını ve The Sandman'in dünyasını özleyeceğiz. Özellikle de televizyondaki fantastik dünya her geçen yıl daha da kasvetli bir hal alırken. Dizi, hikayeyi ve karakterleri bir gün unutacağımızı bilse de bize en azından rüyalarımızda bile aklımızda kalacak bir mesaj bırakmayı umuyor. 2. sezon, 1. cilt büyük ölçüde kurgulanmış olsa da 2. cilt karşılığının sözünü yerine getiriyor ve izleyiciyi Dream ve müttefiklerini bir daha ekranlara dönemeyecekleri için pişman etmeyi başarıyor. The Sandman, hayatın ve aşkın doğası hakkında kapsamlı açıklamalar yapma girişimlerinde bazen aşırıya kaçıyor ve yüreğimizin tellerine fazlaca dokunuyor. Geniş kadrosu ve iddialı önermesiyle, incelikler zaman zaman karmaşa içinde kaybolsa da affetmek kolay. Ancak performanslar, diziyi ilk başta The Sandman'i izlemeye başlamamızı sağlayan duygusal gerçekçiliğe bağlıyor. The Sandman,
henüz veda etmeye tamamen hazır olmayabilir. Neyse ki hiçbir şeyin sonsuza dek süremeyeceğini, hatta Rüyaların Kralı'nın ve şimdiye kadar anlatılmış en büyük hikayelerden bazılarına ilham verme yeteneğinin bile farkına varmaya hazır. The Sandman, 2. sezon, 2. cildin tüm bölümleri 24 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.